Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tarot eğitim videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün tarot kartlarındaki renklerin ve sayıların anlamlarından bahsedeceğiz. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Tarot kartlarının üzerindeki renklerin anlamlarından başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tarot kartlarında böyle çeşit çeşit renkler sembolize edilmiş, kullanılmış. Hemen hemen her renk kullanılmış ama baskın olarak kullanılan renklerin anlamlarından bahsedeceğiz burada. Öncelikle siyahla başlıyoruz. Şimdi tarot kartlarında siyah ne anlama gelir? Hemen şuradan bir bakalım. Aklımda bir kart var ama bulabilirsem. Mesela şu olabilir. Tamam, bunu da kullanabiliriz. Siyah ağırlıklı bir kart görüyoruz. Hatta birkaç örnek daha gösterelim bununla ilgili. Evet. Yine siyah. Evet, yeterli diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, siyah kartlardaki siyah renk bize tarotta karanlık ve bilinmezlikten bahseder. Zaman zaman ölümü de çağrıştırır. Yani ölümle ilgili anlamları da vardır. Gecenin mutlak karanlığından bahseder. Şimdi bakın görüyorsunuz kupa beşlisinde yine siyah pelerinli bir figür var. Burada zaten bu kartın anlamı bir melankoli kartıdır. Melankoliden bahseder. Umutsuzluktan, umudunu kaybetmekten bahseder. Karanlıktan bahseder yani. Yine kılıç onlusu kartı da aynı şekilde geceyi anlatan bir karanlıktır. Fakat tabi altında yine gün doğumu belirmektedir. Ama kartın ağırlıklı olarak kullandığı renk siyah. Yani kullandığı renklerden bir tanesi siyahtır. Ve burada yine işte ölümü, geceyi çağrıştırır. Bu yine kılıç dokuzlusu kartımız uykusuz geceler, kabuslar ve çeşitli ruhsal hastalıklardan bahseden bir karttır. Burada da yine siyah renk baskın olarak kullanılmıştır. Depresyon, ölüm, melankoli, gece. Bakın zaten burada bir yatak, döşek var. Uyuyamayan bir insan resmedilmiş. Burada da geceden bahsediyor. Yani siyahın tarotta bu gibi anlamları vardır arkadaşlar. Şimdi geçelim mavi renge. Mavi genellikle kupa kartlarında kullanılıyor. Baskın olarak arkadaşlar. En azından benim gözlemim bu. Çünkü kupa kartları biliyorsunuz duygulardan bahseden kartlardır. Bakın yine burada bir kupa kartı. Hepsini göstereceğim şimdi. Derinlik ve sükunetten bahseder. Bakın yine bir mavi figür. Burada kılıçlarda da mavi kullanılmış. Olabilir. Bazen kılıçlarda da özellikle saraylı kartlarında mavi yani gökyüzü rengi olarak ağırlıklı olarak kullanılıyor. Yine kupa. Hatta bunlardan da gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi mavi renk kullanılan baskın olarak mavi renk kullanılan kartlar derinlik ve sükunetten bahseder. Mavi aynı zamanda cennetin rengi olarak geçer. Yani spiritüel konularda, düşünce ve bakış açısındaki netliklerde de mavi kullanılır arkadaşlar. Burada biraz koyu bir mavi gerçi resmedilmiş. Burada yine aynı şekilde dediğim gibi genellikle kupa kartlarında ağırlıklı olarak resmedilen renktir. Kullanılan renktir mavi renk. Tekrar edelim. Derinlik ve sükunetten bahseder. Huzur, durgunluk, derinlik gibi konuları vardır. Geçelim kahverengiye. Kahverengi kullanılmayan ya da gelişmemiş potansiyellerden bahseder. Tıpkı ekilmemiş topraklar gibi arkadaşlar. Yani toprak rengi olduğu için kahverengi henüz gelişmemiş, ortaya çıkarılmamış potansiyellerden bahsettiğini söylüyor arkadaşlar kartlar. Bakalım mesela toprak kartlarında daha çok mavi kullanılıyor. Yani
özür dilerim, kahverengi kullanılıyor. Yani kahverengi ağırlıklı olarak kullanılıyor. Tabii her kartta hemen hemen her renk var ama ağırlıklı olarak kullanılanlardan bahsedebiliriz. Mesela değnek prensinde kahverengi ağırlıklı olarak kullanılmış. İşte zaten değnek kartları da hani potansiyelden ve güçten bahsediyordu ya. Burada işte bir prens kartı olması tam olarak bunun için çok iyi bir örnek bu kart. Kullanılmayan ve gelişmemiş potansiyel. Potansiyeli anlatır bu kartı zaten biz arkadaşlar, bir diğer anlamı da budur. Evet, altın sarısı rengi yine kupa ve para kartlarında bakın bol bol önümde şu anda altın sarısı rengini görüyorum. Bunun anlamı zenginlik, bolluk, refah, kudret ve güneştir. Yani altın sarısı rengi güneşi temsil eder. Zenginliği, bolluğu, refahı ve kudreti temsil eder. Tıpkı altın gibi arkadaşlar. Mesela kupa onlusunda şöyle gerçi bu biraz sarı daha çok ama özellikle bu para kartlarında çok yoğun şekilde altın rengi kullanılıyor. Zaten paralarda, yani para kartları da paradan, zenginlikten, bolluk ve bereketle ilgili konulardan bahsediyor bize. Örneğin şu kart, para dokuzusu kartımız refahtan ve zenginlikten bahseder. Gerçekten de işte bu renkte bu kartın üzerinde ağırlıklı olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Bunun dışında gri. Depresyon ve duyarsızlıktan bahseder. Zaten gri renk bir belirsizlik ölçütüdür biliyorsunuz ki. Yani böyle bir belirsizlik, bir bulutluluk durumu, bir ortada netleşmeyen durumların olması gibi. Mesela burada bir gri renk var yine arkadaşlar. Başka bakalım. Bakın yine burada bir gökyüzündeki gri bulutlar, mavinin üzerine gri bulutlar resmedilmiş gibi. Bakın yine burada da gri renk ağırlıklı olarak kullanılmış. Turuncuya geçelim. Turuncu öfke, tutku ve yakıcı arzulardan bahseder. Bu genellikle arkadaşlar bu değnek kartlarında biraz daha ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Zaten turuncu dişil enerjiyle temsil eden bir renktir biliyorsunuz. Yani dişil enerjiyi arttıran, harekete geçiren de bir renktir aynı zamanda. Öfke, tutku ve yakıcı arzular diyor. Zaten değnek kartları da bu gibi konulardan bahsediyor bize. Bakalım başka örnek gösterebileceğimiz. Evet, mesela bu kartın üzerinde turuncu renk ağırlıklı olarak kullanılmış. Zaten yakıcı arzular. Bu kartın diğer bir anlamı da hani hırsla hareket etmek, arkadan iş çevirmek gibi durumlardan bahseder, hırstan bahseder arkadaşlar. Bunun gibi anlamları vardır. Burada da yine aynı şekilde turuncu kullanılmıştır. Yeşile geçecek olursak, yeşil doğurganlık ve büyümeden bahseder arkadaşlar. Burada benim ilk aklıma gelen tabii ki İmparatoriçe kartı. Çünkü İmparatoriçe kartının üstünde çok fazla yeşil ton bulunur. Zaten bu kartın anlamı da doğurganlık ve büyüme ile alakalıdır. İmparatoriçe kartının anlamı. Bunun dışında tabii burada da yeşil görüyoruz. Yine büyüme ile alakalı bir kart, güç kartı. Evet, yine burada da yeşil renk görüyoruz dünya kartının üzerinde. Yani birçok kartta aslında yeşil renk mevcut. Bakın yine denge kartının üstünde yeşil renk var. Yani bir sürü örnek gösterebiliriz. Burada önemli olan renklerin anlamlarını bilmek. Pembe renk tutkulu kırmızı ve saf beyazın karışımıdır pembe renk biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden yani tutkuyla saflığın birleşimi diyebiliriz. Masum ve romantik aşk olarak da adlandırabiliriz aslında pembe rengi. Mor renk ise liderlik ve kutsallık temsil eder. Kraliyetin rengidir arkadaşlar. Özellikle Kılıç Kralı'nın üzerindeki şu mor pelerin bize bundan bahseder. Yani asalet, kraliyet sembolü olarak da mor rengi düşünebiliriz. Kırmızı tutku ve iradeyi temsil eder. Bazen tehlike uyarısı da vardır. İşte hırs gibi, öfke gibi. Özellikle ateş grubu kartlarında kırmızı rengi
bolca görebiliriz. Hatta arkadaşlar şeytan kartında çok yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Mesela burada da kırmızı renk örneği var. Yine burada da az önce gösterdiğim örnekte evet altın sarısı rengi kullanılmış. Fakat kırmızı renk de var. Bakın çok ağırlıklı olmasa da. İşte burada yani dikkat edilmesi gereken şeyin aslında evet altın sarısı rengi bolluk bereketi anlatır. Fakat dikkat edilmesi gerekir. Bu konuda hırsa düşmemek gerekir. Şeklinde de yorumlayabiliriz arkadaşlar. Yani hırs ve öfke gibi konulara bakın. İmparator kartın üzerindeki kırmızı tonunu görüyor musunuz? Yani ne kadar ağırlıklı şekilde kullanılmış. Hırs işte hırs, tutku ve öfke arkadaşlar artık şeye göre değişir. Burada yine aynı şekilde şeytan kartının üzerinde de ve güneş kartında da hatta kader çarkında ve dünya kartında da çeşitli yerlerde bu renk kullanılmıştır arkadaşlar. Yani kırmızı renk tutku ve iradenin ve aynı zamanda da hırs ve öfkenin rengidir tarotta diyebiliriz. Geçelim gümüş rengine. Gümüş rengi ayın rengi olarak geçer yine tarotta arkadaşlar. Ayın o parlak gri rengidir. Düşünce ve sezginin dingin gücünden bahseder. Yine gösterecek olursak, örnek göstermemiz gerekirse, bakın şimdi burada da bu pelerin üzerindeki siyahlıklar gümüş renk olarak ermiş kartındaki hani gümüş renk olarak tasvir edilmiş düşünce ve sezginin dingin gücü. Yine burada da ermiş kartında da dingin bir düşünce, bir bilgelik söz konusudur. Bunun dışında birçok yerde var da şimdi genellikle böyle sakin ve bilgelik ifade eden kartların üzerinde görüyoruz. Gümüş rengini. Evet. Bakın şimdi bir de mesela şeyde de var. Kılıç şövalyesinde de var aslında. Ama çok ağırlıklı olmadığı için yine düşünceyle ilgili. Fakat burada bir dizginlik söz konusu değil. Tam tersi bir öfke ve hırs yani ataklık söz konusudur. Ama yine bir düşünceyle ilgilidir arkadaşlar. O yüzden bu gri renk burada da kullanılmıştır diyebiliriz. Kılıç kralında biraz daha arka tarafında yoğun şekilde kullanılmış. Evet. Evet arkadaşlar. Geçelim Eflatun'a. Eflatun spiritüellik ve inançla ilgili bir renktir arkadaşlar. Özellikle şimdi spiritüellikle ilgili konular değneklerin alanına girdiği için değnek kartlarının üzerinde aslında daha yoğunluklu olarak görebileceğimiz bir renktir. Spiritüellik ve inançla ilgili olan Eflatun rengi. Beyazı zaten biliyorsunuz maneviyat ve saflıkla ilgilidir. Ve son olarak da sarı renk atılganlık, şehvet, ışık kaynağı ve neşeyle ilgilidir. Aslında bu renkler sadece tarot kartlarında değil, hayatımızın her alanında aslında bunları ifade ediyor arkadaşlar. Ama tarot kartlarında da anlamları aynı şekilde kullanılıyor. Mesela beyazın masumiyeti temsil etmesi gibi. Bakın burada da mesela beyaz ağırlıklı, beyaz ve mavi. Yani masumiyet, saflık ve duygusallık, sezgisellik, huzur, dinginlik gibi anlamları renk açısından bu şekilde değerlendirebiliriz. Aslında anlamı yine bir duygusal bir başlangıçtır çoğu zaman. Ya da daha farklı anlamları da vardır. Onlara da değineceğiz. Ama işte burada renklerine göre tarot kartlarını bu şekilde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Sayılara göre yorumlayacak olursak da arkadaşlar şimdi şöyle söyleyelim. Bunu majör ve minör arkana olarak ayırmakta fayda görüyorum. Öncelikle minör arkana ile başlayalım. Minör arkanada seriler 1'den 10'a kadardır. Ondan sonra da 4 tane saraylı kartı vardır arkadaşlar. İşte o 1 ile 10 arasındaki kartların sayılara göre anlamlarından kısaca bahsedeceğim. As'tan 3'e kadar olanlar yani 1, 2, 3 örneğin kılıç ası, kılıç ikilisi ve kılıç üçlüsü gibi düşünelim.
Birden as'tan yani 3'e kadar olanlar bir döngünün veya olayın başlangıcından bahseder. 4, 5 ve 6 olanlar o konunun ya da o döngünün büyümesi ve ilerlemesi. Yani o başlangıç vardı ya 1, 2, 3'te. İşte o başlangıcın artık büyüyüp ilerlemesi orta kısımlarından da bahsedebilir. 7, 8 ve 9 kartları ise genellikle sonuçtan bahseder arkadaşlar. Bakın ona henüz gelmedik. 7, 8 ve 9'dan bahsediyoruz. Yani başlangıç 1, 2, 3, 4, 5, 6 büyüme ve gelişme. 7, 8, 9 sonuç. Ve 10 yani en son kart olan işte kupa onlusu, kılıç onlusu, değnek onlusu ve para onlusu da yeni bir döngünün kesinliği ve hazırlığı. Yani 9'da artık bitmiştir o döngü. 10'da yeni bir döngünün hazırlığı vardır. Aslında 10'da bitmiyor yani döngü. Onu anlatmaya çalışıyor burada. 10'da bir döngü kapanmıştır. Yeni bir döngü açılacaktır. O iki döngünün arasındaki kart 10 numaralı karttır. Minor Arkana'da arkadaşlar. Peki Major Arkana'da durum nasıl? Biliyorsunuz ki Major Arkana'da 22 adet kart vardı. İşte o 22 adet karttan 1'den 7'ye kadar olan kısım bir olayın başlangıcını anlatır. Yani başlangıç safhasını anlatır. 8 ile 14 arasındaki kartlar orta safhalarını anlatır. 15 ile 21'e kadar olan kısım ise son noktayı yani neticeyi anlatır. Tekrar edelim. 1 ve 7 arası Major Arkana'da 1 ve 7 arası olayların başlangıcı. 8 ve 14 arası olan kartlar orta safhaları ve 15-21 arası da son noktayı yani neticeyi anlatır arkadaşlar. Şimdi bu numaraları tek tek inceleyelim. Ben örnek olması açısından kılıç serisini örnek göstereceğim. Siz lütfen numara bazında dinleyip hani ona göre düşünün. Yani kılıç serisi ve diğer serilerde de sadece rakam olarak şu anda üzerinde duracağız. Bunları örnek olarak gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar sayısal olarak incelersek tek tek zaten sıfırı biliyorsunuz. Varoluştan önceki dönem hiçlik dönemidir. Yaşam döngüsünden de aynı zamanda bahseder. 1 numaralı kartlar varoluşun kaynağıdır arkadaşlar. Çıkış noktası, teklik, doğurganlık, yumurta ve spermden bahseder. Yani aslar, tarotta aslar başlangıcı, çıkış noktasını temsil eder arkadaşlar. 2 numara ise dualiteyi yani ikililiği temsil eder. İşte ortaklık, tercihler, kombinasyonlar, tezatlıklar, denge ve çatışma gibi konulardan bahseder. 2 numara yani dualite ve tezatlık ve karşıtlık. 3 numara yaratıcılıktır. Anne ve babanın birleşmesi sonucu doğan bir çocuk yani anne baba ve çocuk üçlüsü. Bunun dışında beden, zihin ve ruh kombinasyonu, geçmiş, şimdi ve gelecek, bakirelik, analık ve bilge yaşlı kadın yani bir kadının yaşam döngülerinden bahsediyor burada. Sonrasında doğum, yaşam ve ölüm üçlemesi, baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi, ayın döngüleri olarak da yeni ay, dolunay ve küçülen ay olarak bütün üçlemelerden aslında bahseder. Yani nasıl ki 2 numara dualiteden ve ikilikten bahsediyorsa ve aynı şekilde 1 numara teklikten bahsediyorsa teklik, dualite ve üçleme arkadaşlar. 3 numaralı kartlar bize üçlükten bahseder. 4 numara ise bütünlükten bahseder arkadaşlar. Bütünlük ve tutarlılık. Yani burada artık masanın ayakları dörtlenmiştir ve denge oturmuş demektir. 4 numarada. Aynı zamanda 4 yön, kuzey, güney, doğu ve batı, 4 mevsim, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Yani biliyorsunuz bunlar işte hep yani bütünlüğü oluşturan kavramlar. O yüzden örnek veriyoruz. İşte tam, gündüz, akşam ve gece, bebeklik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık, evin ya da odanın 4 köşesi ya da 4 element, ateş, hava, su, toprak gibi dengeyi sağlayan ve bütünlüğü oluşturan bütün unsurlar 4 rakamıyla ifade ediliyor arkadaşlar. 5'e geçtiğimizde ise burada denge bozuluyor. Yani o masanın o 4 ayağının
olması ve masayı dengede tutması durumu işte burada bozuluyor. Zaten kılıç beşlisine örnek gösterecek olursak bu bir çatışma kartıdır. Yani aslında çatışmanın bitmesidir. Savaşın bitmesidir. Fakat bir denge bozukluğu söz konusudur arkadaşlar burada da. Yani bütün kartların 5 numarası bir dengenin bozulmasından bize bahseder. 6'ya geçecek olursak da 6 yine neyi sembolize eder? İşte 6. duyuyu, 6. gözü, 3. göz, yani 6. çakramız olduğu için 3. göz mesela. İşte 6. duyumuzdur biliyorsunuz 3. göz. O yüzden 6. duyu diye söyledim. Bunun dışında yönlerden bahsedecek olursak işte sağ, sol, ileri, geri, yukarı, aşağı gibi 6 yönden bahseder. Yine 6 numara tarotta bize arkadaşlar. Yani bu gibi konuları da temsil eder. 7'ye geçtiğimizde ise 7 çok biliyorsunuz ki mistik bir sayıdır arkadaşlar. İşte kainatın 7 günde yaratıldığından bahsedilir. 7 armağan, 7 ölümcül günah, 7 erdem, simyacıların 7 metali, çıplak gözle görülen 7 adet gezegenin olması. Nedir bu gezegenler? Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Satürn ve Venüs. Bu gezegenler çıplak gözle görülebilir 7 adet gezegendir. Aynı şekilde müzikte 7 adet notanın olması ve bedenimizde 7 adet çakranın olması gibi 7 çok spiritüel bir rakamdır arkadaşlar. Tabii ki bu söylediğim şeyler bu kartların anlamları açısından değil, rakam olarak değerlendirilecek konular arkadaşlar. Geçtik 8'e. 8 sonsuzluk ifadesidir arkadaşlar. Biliyorsunuz sonsuzluk işareti de zaten 8'e benzer. Spiritüel yeniden doğuş anlamına da gelir 8 aynı zamanda. Ebedi sarmal diyoruz zaten biz o 8 işaretinin olduğu şeye. Yani kısaca 8 bize sonsuzluktan bahseder. 9 hamilelik teması vardır 9'da. Mesela 9 ay olması, işte hamilelik döneminin 9 ay olması genellikle bize ifade ettiği şey 9'un hamileliktir ve aynı zamanda sondur. Az önce bahsetmiştim. 9 numaralı kart bir şeyin bitişinden bahseder. Zaten kılıç dokuzlusunu bakın görüyorsunuz artık bitmiş yerde yatan bir kişiden bahsediyor. Artık bir şeyin sonlandığını, bittiğini söyler. 9 ve 10 numaraya geçiyoruz. 10 numara tamamlanma ve mükemmellik rakamıdır. Artık olay bitmiştir. Burada bir tamamlanma söz konusudur. Mistik, kabalistik hayat ağacında biliyorsunuz arkadaşlar 10 tane küre vardır. İşte bu da zaten bir tamamlanmadan bahseder aynı şekilde. Her takımın ası arkadaşlar bunu da söyleyelim. Şimdi her takımın ası, kılıç ası, değnek ası, kupa ası ve tılsım ası bize sınırsız enerjiden bahseder. Bu enerji her takımın onlusuyla döngünün sonuna ulaşır. Şimdi kılıç, burada yine örnek verecek olursak, kılıç ası ve kılıç onlusu arkadaşlar. Döngü burada başlıyor ve burada bitiyor. Demek istediğimiz şu. Başlangıç enerjisi, başlangıçta sınırsız bir enerji vardır ve bu enerjiyle başlanılmıştır. 10'a kadar devam etmiştir yolculuk ve 10'da sonlanmıştır. Yani aslında 9'da sonlanmıştır da arkadaşlar. 10'da da artık tamamlanmıştır diyebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar. Bunun dışında bahsetmem gereken bir başka konu da değnekler oluşturma ve başlatma dürtüsüdür. Kupalar bu dürtülerin şekil aldığı üretkenlik ve yaratıcılıktır. Kılıçlar bu yaratıcılık ve tasarımdan sonraki düşünce ve fikir dünyasıdır. Ve tılsımlar bu fikrin eylem sonucu fiziksel gerçekliğe ulaşmasıdır. Bakın ne kadar güzel işbirliği içerisinde çalışıyor elementler. Değnek oluşturma ve başlatma dürtüsünü
Yani en başa değneği koyarsak bir oluşturma ve başlatma dürtüsü oluşturuyor. Kupa bu dürtüyü, bu dürtünün şekil aldığı üretkenlik ve yaratıcılığı sağlıyor. Ardından kılıç bu yaratıcılık ve tasarımın sonraki yaratıcılık ve tasarımdan sonraki düşünce ve fikir dünyasını ifade ediyor ve tılsım yani toprak enerjisi de bu fikrin artık eyleme geçip fiziksel dünyada gerçekleşmesini sağlıyor arkadaşlar. Evet, bu videoluk bu kadar. Sayılar ve renkler ve aynı zamanda da elementlerle ilgili yine bilgiler verdik. Bir sonraki videoda tarot ve astroloji arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Like and subscribe.